Türkiye, Akdeniz Mavi Vatan'da halen bir var olma mücadelesi veriyor. Ancak bu mücadeleyi verirken başta Fransa olmak üzere birçok Avrupa devleti de hem açıktan hem gizliden engel olmak için elinden geleni yapıyor. Libya ile Türkiye'nin Akdeniz'de kıta sahanlığı anlaşması hem bölgedeki bazı ülkeleri hem de bölge ile hiç alakası olmayan Avrupa ülkelerinden bazılarını son derece rahatsız etmiş durumda. Bölgede rahatsız olan ülkelerden bir tanesi de şüphesiz Mısır'dı ve 2013'te darbe yaparak Mursi'yi indiren Sisi ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arası hiçbir zaman iyi olmadı. Sen hiç konuşamazsın. Zira sen ülkende demokrasi katili olan bir kişisin. Mısır ile Türkiye'nin arasındaki diplomatik ilişkiler sıfır noktasına çekildi. Evet, belki diplomatik ilişkiler sıfır noktasına çekilmişti ama istihbarat çalışmaları hız kesmeden devam etmişti, ediyordu ve etmeliydi. Zira büyük istihbarat olmak bunu gerektirirdi. Birçok devlet el ele verip Türkiye'nin önünü Akdeniz'de kesmeye çalışınca Türk istihbaratı da bölgedeki faaliyetlerini artırmış ve bu bağlamda Mısır ile görüşmeler yapmaya başlamıştı. Zaten Türkiye, Doğu Akdeniz için herkesle görüşmeye açık olduğunu, konuyu sulh ile çözmek için gerekli adımları atmaya hazır olduğunu diplomatik olarak da birçok defa dile getirmişti. Yunanistan gibi el yumruğunu yemeyince kendi yumruğunu balyoz sanan devletler bunu anlamadı ve anlamıyor, ayrı mesele. Bu nedenledir ki Türkiye'nin tıpkı Libya ile yaptığı gibi deniz yetki alanı anlaşmasını Doğu Akdeniz'e kıyısı olan başka bir ülke ile yapması, kendi varlığını bölgede koruması açısından son derece mühimdir ve bu açıdan bakıldığında Milli İstihbarat Teşkilatı'nın misyonu çok önemlidir. Aslında Milli İstihbarat Teşkilatı Mısır ile görüşmesinde sizin beyniniz var mı diye sormaya gittiğini herkes biliyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü kısa süre önce Mısır, Yunanistan ile Akdeniz için bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşma açık açık ben payımı yiyemiyorum, al sen ye demekti. Türk istihbaratı ise onlarla anlaşma yapacağına bizimle yap. Hem sen kazan hem biz kazanalım teklifini götürdü. Sonucu ne zaman olur bekleyip göreceğiz. Tabi arkalarında İsrail'in yakın dostu Birleşik Arap Emirlikleri var ve Mısır, dolayısıyla Sisi Birleşik Arap Emirlikleri'nin emrinden çıkmaz. Her ne kadar hal böyle olsa da bir Mısır, bir de derin Mısır var. İşte bizim Milli İstihbarat Teşkilatımız da hem Mısır hükümetine, yani dolaylı olarak Sisi'nin kurmaylarına teklifte bulundu. Diğer taraftan ise derin Mısır dediğimiz yapı ile görüşmelerini ve desteklerini yoğunlaştırdı ki Mısır'da Türkiye'nin yanında olmak isteyen, Türkiye'yi Batı'ya karşı desteklemek isteyen çok ciddi bir kitle var ve Arap medyasını incelediğinizde bunu açıkça görebilmek mümkün. Peki Sisi acaba neden Türk istihbaratının ülkesinde cirit atmasına, hatta hükümet kanadında bazı yetkililer ile görüşmesine, kendi istihbarat birimlerinin Milli İstihbarata bağlı Türk ajanlarına yardımcı olmasına izin veriyor? Çünkü Sisi köşeye sıkışmış durumda. Kendi patronları tarafından kandırılmış durumda. Mısır ekonomisi Sisi'nin beceriksiz yönetimi sebebiyle çökmüş halde. Yani şu an Sisi yönetimi sadece ayakta kalma mücadelesi veriyor. Sisi'nin en büyük patronu herkes tarafından bilinir ki Birleşik Arap Emirlikleri'dir. Mısır'ın ise en büyük gelir kaynaklarından biri ise Süveyş kanalıdır. Ama büyük patron Birleşik Arap Emirlikleri İsrail ile birlik olup Hayfa ve Dubai limanlarını birbirine bağlayan demiryolu projesine imzalar attı.
Bu demir yolunun kurulması demek, Mısır'ın en büyük gelir kaynaklarından biri olan Süveyş kanalı kullanımının büyük oranda düşmesi, dolayısıyla da Mısır ekonomisinin biraz daha çökmesi demek. Yani kendi patronları tarafından yok ediliyordu Sisi. İşte bu yüzdendir ki kendince kurnazlık ediyordu ve siz bana sahip çıkmazsanız ben de Türkiye'ye yanaşırım mesajı veriyordu patronlarına. Ancak elbette ki Mısır'daki paraları Birleşik Arap Emirlikleri tarafından ödenen İsrail istihbaratına bağlı Mossad ajanları da boş durmuyordu. Son günlerde Mısır'da sokaklarda provokasyon eylemlerinin arkasında şüphesiz onlar vardı. Ve Sisi'ye hizaya gel, seni biz darbeyle getirdik ve darbeyle götürürüz mesajı veriyorlardı. Perde arkasından konuşulanlara göre Milli İstihbarat Teşkilatı ise eğer Türkiye ile anlaşma sağlar ve Akdeniz'de Türkiye'ye destek verirsen iktidarını koruruz vaadinde bulunmuştu. Kim bilir, eğer Sisi yola gelmezse yola gelecek biriyle bu anlaşma yapılabilir. Biz Milli İstihbarat Teşkilatımıza güveniyoruz.